Çoğu insan telekineziye inanmasa da bazı insanların zihinleriyle nesneleri hareket ettirebildiğini veya değiştirebildiğini güçlü bir şekilde hisseden insanlar vardır. İnsan zihni inanılmaz bir şeydir. Neden derseniz 100 milyar nöron yürümemizi, konuşmamızı, düşünmemizi, yaratıcılığımızı kullanarak güzel şeyler inşa etmemizi mümkün kılar. İnsan doğası gereği daha fazlasını istememize, beyin gücünün sınırlarını zorlamamıza ve yeni beceriler keşfetmemize ilham veriyor. Bu becerilerden en çok arananlardan bazıları yalnızca düşüncelerimizi kullanarak fiziksel nesnelerle etkileşim kurmamızı sağlayan bir yetenek olan telekinezidir. Telekinezi deneyleri tarihsel olarak uygun kontrollerin ve tekrarlanabilirliğin olmaması nedeniyle eleştirilmiştir. Telekinezinin gerçek olduğuna dair iyi bir kanıt yoktur ve konu genellikle sahte bilim olarak kabul edilir. Yunanca uzaklık anlamına gelen ve hareket anlamına gelen kelimelerinin birleşiminden oluşan telekinezi kelimesi ilk kez 1890'da Rus araştırmacı Alexander Aksakov tarafından kullanılmıştır. Amerikalı parapsikolog Joseph Banks-Rhine, harici bir kaynaktan paranormal olarak bilgi almayı tanımlamak için duyu dışı algı terimini kullandı. Bunu takiben 1934'te telekinezi, fiziksel enerji kullanmadan dış nesneleri veya olayları zihinsel olarak etkilemeyi tanımlamak için ilk psikokinezi örneği bir kişinin düşen zarların sonucu etkileyip etkilenmediğini belirlemek için yürütülen deneylerdi. Sihirbazlar, nesne hareketi, kaşık bükme, havaya yükselme ve ışınlanma gibi psikokinezinin bazı özel yeteneklerini başarıyla simüle ettiler. Robert Todd Carroll'a göre psikokinetik güçleri simüle etmek için amatörler ve profesyoneller için birçok etkileyici sihir numarası vardır. Richard Wiseman'a göre psikokinetik, metal bükmeyi taklit etmenin birkaç yolu vardır. Bunlar, önceden bükülmüş kopyalar için düz nesneleri değiştirmeyi, gizli kuvvet uygulamasını ve gizlice metalik kırılmaları indüklemeyi içerir. Araştırmalar ayrıca etkilerinin sözlü terkinde oluşturabileceğini öne sürmüştür. Bu konuda sihirbaz Ben Harris şunları yazdı. Gerçekten inandırıcı bir iş yapıyorsanız masaya bükülmüş bir anahtar koyabilmeli ve bak hala bükülüyor yorumunu yapabilmeli ve izleyicilerinizin gerçekten buna inanmasını sağlamalısınız. Bu kulağa cesaretin yüksekliği gibi gelebilir. Ancak etkisi şaşırtıcıdır ve terkinle birleştiğinde işe yarar şeklinde konuyla ilgili düşüncelerini belirtmiştir. Yüzyıllardır bazı insanlar sadece zihinlerini kullanarak nesnelerin hareketlerini kontrol edebilme gücüne sahip olduklarını ileri sürdüler. Havada yükselme, irade gücüyle kapıyı açma ve kaşık bükmenin her biri ilginç örneklerdir. Araştırmak için telekinezi iddialarını bilimsel yöntemler kullanarak bilim merceği altında değerlendirmemiz gerekir. Telekinezi araştırmacılarının ruhsal olayları incelediği parapsikoloji adı verilen bir disiplinin parçasıdır. Parapsikologlar yaptıklarını bilimsel olarak tanımlarlar. Ancak diğer bilim insanları bu fikre katılmamaktadır. Konu hakkında birçok gözlem yapılmıştır. Her ne kadar telekinezi hakkında bir sürü anekdot olsa da var olduğuna dair hiçbir bilimsel kayıt mevcut değildir. Bilimsel metotlara uygun hiç çalışma yapılmadı ve laboratuvar ortamında tekrarlanan hiçbir çalışma gerçek olduğunu kanıtlayamamaktadır. 1930'larda parapsikolojinin babası Joseph Banks-Rhine, İnsanların bir zarı istedikleri şekilde atabilmek amacıyla telekineziyi kullanıp kullanamayacaklarını laboratuvarda test etti. Ancak bundan sonra bilim insanları onun bulgularını tekrarlayamadılar ve tekrar bir fikri kanıtlamak için çok önemli olduğundan bu bir problemdi. Bilim insanlarının dışında telekinetik olduğunu savunan sayısız insan vardır. Ancak hepsinin ya sahtekar olduğu ortaya çıktı ya da tamamıyla kontrol edemedikleri durumlarda başarısızlardır. Bu da istedikleri sonuç için ortamı düzenlediklerini düşündürmektedir. Bugün ruhsal yeteneklerin telekinezi gibi gerçek olduğunu kanıtlayabilecek herkese pek çok organizasyon tarafından sunulan büyük meblağda para ödülleri bile mevcuttur. Ancak bu servet henüz kimse tarafından sahiplenilmedi. Telekineziyi incelediğimizde tam olarak neyin ölçüldüğüne dair tam bir fikir birliği sağlanamadı. Belki de güçlü beyin dalgaları söz konusudur. Araştırma için standart bir güç oluşturmalıyız. Çünkü hiç kimse aynı fikirde değil ki bu fikirlerin geçerliliğini test için tüm bilim dallarında gerekli bir şeydir. Bilimin odağı bilinmeyenin keşfidir ve bilimsel araştırma tarihinde kesinlikle yeni keşiflerin kabul görülen bilime tezat oluşturdukları ve hatta koca bir bilim dalını yerle bir ettikleri görülmüştür. Bu tür keşifler daha bir özenle kanıtlanmalıdır ki eleştirilere karşı durabilsinler. Telekinezi düşüncesini kabul gören bilime karşı çıkmaktadır. Ancak kabulünü sağlayacak güçlü kanıtlardan yoksundur.
Evrenimiz fizik kuralları tarafından kontrol edilir ve açıklanır. Bu kurallardan biri bize beynimizin ve kafatasımızın ötesinde herhangi bir şeyi etkileyebilecek kadar güçlü ve uzağa ulaşabilir olmadığından nesneleri kontrol edemediğini söylemektedir. Fizik aynı zamanda bize nesneleri uzaktan etkileyebilecek yegane gücün manyetik ve yerçekimsel gücün olduğunu söylemektedir. Muhtemelen bilimin açıklayabileceği telekineziye en yakın şey bir robot kolunu kontrol amacıyla düşüncelerin kullanılmasıdır. Hareket edemeyen felçli hastaların beyinlerinde hareketi kontrol eden bölgeye araştırmacı minicik teller yerleştirilebilir ve sonra da hastayı zihnin bir uzantısı gibi davranan robot kolunu hareket ettirmeye ve odaklanmaya eğitebilir ve bu işe yarar. Bu olağanüstü olsa da bu durum telekinezi değildir. Hastaların düşünceleri sadece mutlak, tespit edilemez şeyler değildir. Bunlar teller aracılığıyla robota iletilen ölçülebilen beyin dalgalarıdır. Bilim hareketi ölçebilir, test edebilir ve açıklayabilir ve bu tür zihin kontrolünün gerçek olduğunu size böyle gösterdik. Bilim bir fikre yönelik karşıt ya da destekleyici kanıtın toplandığı yavaş bir süreçtir. Bazıları bu mistik fenomenin bilimin sınırlarıyla uyuşmadığını söylerler. Ancak o zaman da telekinezi tamamıyla kişisel bir ikna meselesi haline gelir. Eğer bir şey bilimsel olarak test edilemezse o zaman bilimsel olarak tanımlanamaz. Bu yüzden bizim araştırmalarımızın sonucu şudur ki bu gücün içimizde olduğuna inanmayı her ne kadar istesek de telekinezi için destek yetersiz kalmaktadır. Videomuzun da burada sonuna geliyoruz. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğeni butonuna basarsanız sevinirim. Bir başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.